Merhaba sevgili izleyenler. Yeni bir bölümle birlikteyiz. Bu bölümde bir otobüs yapacağız. Otobüsümüz oldukça yıpranmış durumda. Ama genel olarak baktığımızda kondisyonu iyi ama boyaları maalesef mahvolmuş durumda. Öncelikle sökümünü yapacağız. Sonra vida deliklerini hazırlayacağız. Ondan sonra da boyasını söküp geri kalan işlemlerini tamamlayacağız. 2 milimetrelik ucumla perçinleri sökme işlemine başlıyorum. Biraz fazla hızlıymış. Evet. Şimdi 2,5 milimetrelik ucumu takacağım. Sonra da biraz zorlayarak açma işlemini yapacağım. Evet, kabaca tamam gibi. Şimdi bir kontrol edeceğim. Biraz içini zorlamamız gerekecek. Bunun için küçük bir saatçi tornavidasından faydalanacağım. Tabii bulabilirsem. Şu da olur. Evet, sökümümüzü tamamladık. Aracımız şu anda darmadağın olmuş durumda. Hemen şu söküm yaptığımız bölgeleri temizleyelim. Çünkü oralara birer tane vida deliği açacağız. Vida deliğimizi açtıktan sonra da boya söküm işlemine geçeceğiz. Aracımızı toplarken daha rahat toplayabilmek için vidalı yapmaya çalışacağım. Bazen oluyor, bazen olmuyor. Olmazsa eğer epoksi, 2 komponentli epoksi ile yapıştırma işlemi yapacağız. Bunu birazdan göreceğiz aslına bakarsanız. Önce bir temizliğimizi yapalım güzelce. Evet. Burası kabaca tamam. Evet. Diğer tarafı da temizleyelim. Temizliğimizi yaptık. Şimdi aracımızın işlemleri bittikten sonra daha kolay toparlayabilmek adına vida delikleri açacağım. Bunun için M3 diye tabir edilen
çapta bir delik açacağım ben. Bunun için öncelikle 2 milimetrelik uçla, sonra 2,5 milimetrelik uçla delikler açacağım. Deliği açtıktan sonra vida dişi açacağım yerine. Öncelikle hemen deliklerimizi açalım. Dediğim gibi önce 2 milimetre ile, sonra 2,5 milimetre ile açacağım. Biraz ısınıyor. Isındığı için biraz dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Bir anda ısınıyor, eliniz yanabilir. Şimdi 2,5 milimetrelik ucumla deleceğim. Deliklerimiz hazır. Şimdi vida için diş açacağız. Bunu çok zorlamadan yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü diş açma ucunuza zarar verebilirsiniz. Yavaş yavaş. Biraz zorlandığı anda tekrar geri vida açar gibi geri çıkarmanız gerekiyor. Evet, benimki biraz zorlanıyor şu anda. Hemen vida söker gibi geri söküyorum. İçindeki talaşları temizliyorum. Sonra tekrar devam ediyorum. Evet. Bu taraf tamam gibi. Hemen bir vida takıp denemek istiyorum. Evet, gayet güzel bir şekilde vida yuvamız oluşmuş. Sanırım bu da tamam. Hemen bir vida deneyelim. Evet, gayet güzel. Hemen başlayalım boya söküm işlemimize. Öncelikle metal parçalarımı plastik bir kabın içine koyuyorum. Boya sökümü için dediğim gibi boya söküm jeli kullanacağım. Döküyorum. Anında reaksiyon göstermeye başlıyor ama ortalama bir 5 dakika sonra boyalar kabaracaktır. Müdahale ettiğim yerlerde gördüğünüz gibi zaten boya hemen kalkıveriyor. Evet, boyamızın kaldırma işleminin sonrasında yıkama işlemi yapacağız. Bol suyla yıkayacağız. Yıkamanın hemen arkasından bulaşık deterjanı ve diş fırçası yardımıyla 2-3 sefer güzelce yıkayacağız. Neden 2-3 sefer yıkıyoruz? Kullandığımız malzeme bir çeşit asit olduğu için boyanın üstüne, yani arabanın üstüne yapışmasını engelleyebilir ya da boyada bozulmalara sebep olabilir. Kısacası 2-3 sefer bulaşık deterjanı ile güzelce fırçalayarak temizliyoruz. Arkasından da buraya tekrar geleceğiz. Parlatma işlemi yapacağız. Parlatma işleminden sonra bulaşık deterjanı ile güzelce bir yıkayıp boyama işlemine geçebileceğiz. Otobüsümüzün kasasını ve tavanını güzelce bulaşık deterjanı ile yıkadım. Şimdi parlatma işlemi yapacağım. Bunun için parlatıcı krem kullanacağız. Metal parlatıcı krem. Şöyle üzerine biraz sürüyorum.
Sonra parlatmaya başlıyorum. Sonra diğer yerlere uygulayarak devam ediyorum. Evet, otobüsümüzün yan tarafları bitti. Yan ve ön tarafları bitti. Diğer yerlerini de aynı şekilde parlatacağız. Astar boyamızı atalım. Tavan kısmını beyaz boyamaya karar verdim. Tavanını beyaz boyayıp kasasını kırmızı renkte boyayacağım. Daha sonra koltuklarını fırçayla krem rengi boyayacağım. Tabii direksiyonu da siyah boyayacağım. Şimdi hemen beyaz boyamızı hazırlayalım. Beyaz boyamızı hazırladıktan sonra tavanımızı beyaza boyayalım. Boyam su bazlı bir boya. Bunu alkolle incelteceğim. Güzelce karıştırıyorum. Kasamızın kırmızı boyasını atalım. Hemen bir kendimize boya kabı hazırlayalım. Sonra da boya kabımıza. Biraz bu sefer fazla alacağım boyayı. Çünkü otobüs boyayacağız. Yani boyayacağımız yüzey biraz fazla. Boyam yine su bazlı bir boya. Onun için alkolle inceltiyorum. Kapatıcı oldu. Yani gayet güzel kapatıcı bir şekilde boyayı uygulayabildik. Boyamız kuruduktan sonra sadece fırçayla koltuklarımızı krem rengi boyayacağız. Direksiyonumuzu siyah boyayacağız. Bir de farlarımızı, stoplarımızı boyayacağız. Ondan sonra vernik işlemine başlayabiliriz. Tavanda zaten ekstra boyanacak. Aslında 3 tane yer var. Bir havalandırma çıkışlarını siyah boyamak istiyorum. Bir de klimanın pervanelerinin olduğu bölgeyi siyaha boyamak istiyorum. Onun dışında bunda da pek bir detay boyamız yok. Ondan sonra ikisini de güzelce vernikleyip devam edebiliriz.
Otobüsümüzün boyaları kurudu. Şimdi biraz detay boyama yapacağız. Önce koltukları boyamak istiyorum aslında. Koltuklarımızı sarı renk boyayacağız. Öncelikle koltuklarımı sarı renge boyayarak başlayacağım. Daha sonra diğer detayları boyayacağım. Su bazlı bir boya bu. Kolonya ile incelteceğim. Evet, koltuklarımızın ilk kat boyasını attık. Şimdi biraz kurumalarını bekleyeceğiz. Daha sonra ikinci kat boyalarını atacağız. Bu arada o kururken biz tavanın boyamasını yapalım. Yine tahtanın üzerine bir miktar siyah boya alacağım. Bu arada hazır siyah boyayı hazırlamışken de direksiyonu siyaha boyayacağım. Onun için onu da kolonya ile inceltiyorum. Hemen öncelikle direksiyonunu boyayacağım. Şimdi kuruması için kenara bırakıyorum. Hemen tavandaki kapaklarını boyamaya başlıyorum. Hatta önce klimayı boyayayım. Şimdi onu da kurumaya bırakacağım. Bu arada farlarımızı ve stoplarımızı boyayabiliriz. Farlarımızı ve stoplarımızı kürdanla boyayacağım. Kürdanımı biraz daha sivri hale getireceğim. Farlarımız ve geri vites lambalısı tamam.
Aslında kırmızı stop lambaları da yapacaktım ama kasayla aynı renk olacağı için onları boyamayacağım. Sadece turuncu sinyalleri boyayacağım. Onlarda ne kadar belli olur bilemiyorum ama onları boyayacağım. Şimdi gümüş rengi boyamalarımı yapacağım. Gümüş rengi boyamalarımızı nerelere yapacağımıza bakıyorum. Evet, gümüş rengi boyamızı uygulamaya başlayalım. Koltuklarımızın boyası kururken biz de camımızı temizleyelim. Aynı zamanda lastikleri de boya öncesi kabaca şöyle bir temizleyeceğim. Ama tabii dediğim gibi öncelik camımızda. Camımızı kolonya ile temizleyeceğim. Yağı, kiri şöyle bir gitsin. Yoksa camımızda bir şey yok. Gayet iyi durumda. Sadece şöyle küçük bir temizliğe ihtiyacı var. Yalnız kolonya ile temizlerken biraz çabuk olmanızda fayda var. Sonuçta alkol. Bazen, çok nadir de olsa bazen zarar verebiliyor. Hızlıca temizliğini yapıp kurularsanız iyi olur. Camımız da hazır. Şimdi bu alkolle, yani kolonyayla tekerlekleri de şöyle kabaca bir temizleyeceğim. Boya öncesi üzerinde kir kalmasın diye. Evet. Tekerleklerimizi de önce gümüş rengi boyayacağız. Bu kuruduktan sonra üzerine parlak vernik atacağız. Parlak verniğimiz kuruduktan sonra da üzerine siyah boya atıp alkolle bir temizlik yapıp tekrar bir mat vernik uygulayacağız. Hemen gümüş rengi boyamızı hazırlayalım. Boyalarımız kurudu. Şimdi vernik atacağız. Öncelikle verniğimizi hazırlayalım. Daha sonra airbrush'ımızla verniğimizi atacağız. 4 cc vernikten alıyorum. 2 cc de sertleştiriciden alıyorum, uyguluyorum. Şimdi bir miktar da selüloz içine ekleyeceğim.
karıştırıp airbrush'la uygulayacağım. Verniğimizin kuruması için 2 gün bekledik. 2 gün beklememizin sebebi stüdyoya 2. gün girmiş olmamız. Normalde vernik için 1 gün beklememiz yeterli. Şimdi görmüş olduğunuz lastiklerimizde jantlarını yapacağız. Bunun için de öncelikle bütün tekerleği siyaha boyayacağız. Siyaha boyama sonrasında kurumasını, bir miktar daha doğrusu tamamen kurumasını değil, bir miktar kurumasını bekleyip jant bölümlerini alkollü pamukla temizleyeceğiz. Böylece lastikler siyah kalacak, jantlarımız parlak gri şeklinde kalacak. Hemen boyamızı hazırlayalım, siyah boyamızı hazırlayalım. Yine her zamanki gibi plastik bardaktan yararlanıyorum. Altını kesip kendime boya karıştırma kabı hazırlıyorum. Su bazlı bir boya kullanacağım bu iş için. Yani alkolle incelteceğim. Boyamız da bitmiş. Alkolle inceltiyorum. Evet, boyamızı attık. Şimdi bir 5 dakika bekleyip ikinci katını atacağız. Daha sonra bir miktar kuruması için kenara bırakıp jant işlemimizi arkasından yapacağız. Lastiklerimizin boyası yeterince kurudu. Şimdi jantlarımızın işlemini yapıp metalik gri görünmelerini sağlayacağız. Hemen başlayalım. Bunun için dediğim gibi bir kulak temizleme çubuğu, biraz alkolle ıslatıp fazla alkolünü peçetenin üzerinde alacağız. Sonra jant bölümlerine hafif hafif siyah boyayı temizleyeceğiz. Böylece jantlarımız metalik gri olurken lastiklerimiz siyah kalmış olacak. Bu işlemi diğer 3 lastikte de yapıp bütün jantlarımızı metalik gri hale getirelim. Evet, jantlarımızın işlemini tamamladık. Şimdi tekerleklerimize komple güzel bir fırça yardımıyla mat vernik atalım. Kuruduklarında da otobüsümüzü artık toplayalım. Neden yaptığımız her boyanın üzerine vernik atıyoruz? Çünkü verniğimiz boyamızın zarar görmesini engelliyor. En ufak bir darbede boyanın kalkmasını ya da işte çizilmesini engelliyor.
Tabii bu da zarar görmez anlamına gelmiyor ama en azından sadece boya varkenki halinden daha dayanıklı bir hale geliyor boyamız. Evet, verniğimizi bitirdik. Bir 15 dakika kadar verniğin kurumasını bekleyeceğiz. Ondan sonra otobüsümüzü toplayacağız. Evet, lastiklerimizin vernikleri yeterince kurudu. Artık otobüsümüzü toplamaya başlayabiliriz. Öncelikle üst tarafından başlayacağım. Çünkü camını çıkarırken bayağı zorlanmıştım. Önce camı üst tarafa takacağım. Ondan sonra alt tarafları takacağım. Umarım camı kırmadan yerine yerleştirebilirim. Yaşasın, kırmadım. Şimdi ana gövdeyle devam ediyorum. En sonunda da lastiklerimiz ve alt taraf var. Lastiklerimi de taktım. Alt tarafı da yerine oturtacağım. Şurada dişi varmış. Evet. Üst taraf biraz kaydı. Şimdi daha önce denemiş olduğumuz vidalarla yerine sabitleyeceğim. Diğer vidamızı takıyorum. Vidaları iyice sıkmadan bir her şey yerli yerine oturmuş mu diye bakıyorum. Oturmuş. Ve vidalarını sağlamlıyorum. Evet, otobüsümüz de böylece bitmiş oldu. Eğer Galatasaraylıysanız yan taraflarına Galatasaray çıkartmaları yapıştırabilirsiniz. Bu arada buradan bütün taraftarlara selam olsun ama Galatasaraylılara daha çok selam olsun. Bir dahaki programda görüşmek üzere.